Kanalımdan herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere güzel bir voltaj regülatörü, daha doğrusu ayarlı güç kaynağı yapacağım. Şu anda görmüş olduğunuz tip 3055 transistörleri ile güzel bir ayarlanabilir güç kaynağı devresi hazırlayacağım. Bu devre internet üzerinden arattırdığınız zaman 0, 30 voltaj ve 5 amper kısa devre özellikli olaraktan bir ayarlı güç kaynağı devresi arattırdığınızda internet üzerinde bu ve buna benzer birçok ayarlı güç kaynağı devreleri bulabilirsiniz. Fakat şu anda hazırlayacak olduğum devre piyasada 300, 400, 450, 500 hatta 600'e kadar satışını yapanı bile gördüm. Birçok hobi sitelerinde vesaire bu tip yerlerde bu ayarlı güç kaynağı devresiyle karşılaşabilirsiniz. Fakat bu devreyi biraz daha kendimden bir şeyler katarak bir de ben tasarlamak istedim. Mevcut olan malzemelerimi temin ettim. Şu şekilde malzemeleri ortaya döktüğümüzde gördüğünüz gibi epey bir malzemesi var. Yani bu malzemeleri ben bulunduğum yerden, bulunduğum elektronikçiden aldığım için ortalama bana maliyeti 130 lira civarına falan denk geldi. Fakat bunları internet üzerinden aldığınız zaman çok daha uygun bir fiyatlara geliyor. Ben biraz sabırsız davrandım. Bunun için biraz fazla para ödedim. Gördüğünüz gibi yani bu kadar malzemeler. Aslında bakıldığında çok fazla bir şey yok. Yani sonuçta çok profesyonel bir ayarlı güç kaynağı devresi hazırlamayacağız. Burada gördüğünüz gibi dirençler, diyotlar, transistörler vesaire derken bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi bunları çok daha fazla lafı uzatmadan devre üzerine kurmak istiyorum. Şu şekilde delikli plaketim var. Bunun üzerine devreyi kurmayı düşünüyorum. Ve burada normalde piyasada satılanlarda 2 adet transistör bulunmaktadır. Tip 3055. Fakat ben buna ekstradan bir tane daha ekleyip şimdi bu 5 amper olarak, yani buradaki tam ince hesabı size aktaramayacağım. O yüzden normalde piyasada şu şekilde 2 tanesi 5 amper aralığında akım sağlamaktadır. Buna ortalama olarak bir tane daha transistör eklediğimde yine bir 7-8 amper kadar destekleyeceğini düşünüyorum. Şu şekilde epeyce büyük bir soğutucum var. Daha öncesinde deliklerimi oluşturdum. Buralara montaj işlemini yapacağım. Şimdi dediğim gibi çok daha fazla lafı uzatmadan hemen montaj işlemine başlayalım. Sonrasında sistemi deneyip aktif edip ne kadar amper çekebileceğiz onu göstermek istiyorum. Şimdi hep beraber devrenin yapım ve montaj aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar buranın üzerine, daha doğrusu soğutucunun üzerine montaj işlemini tamamladım. Şimdi gördüğünüz gibi bendeki tip 3055'leri biraz farklı. Yani orijinali bu mudur ya da yine bu bir Çin malı mıdır bilmiyorum ama ayakları pek hoşuma gitmedi. Onun için şöyle ufaktan bir zımpara tarzında hafif eğeyle üstündeki pürüzlükleri alıyorum. Hem lehim aşamasında hem de PCB'ye, daha doğrusu delikli plakete yerleştirirken sıkıntı yaşamamak adına hafifçe şöyle yüzeysel olarak üstündeki tortuları alıyorum. Dediğim gibi yani orijinal midir değil midir herhangi bir fikrim, bilgim yok. Piyasada bin bir çeşit zaten muadil ürünler var. Hangisine güvenebileceğimizi ben de şaşırmış durumdayım. Buradaki transistörlerimizin montaj işlemini tamamladıktan sonra
Hemen plaketimizin üzerine yerleştirip sonrasında diğer devre elemanlarımızı üstüne yerleştirelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi transistörlerimi şu şekilde lehimleme işlemlerini de tamamladım. Şimdi sırada diğer devre elemanlarımızı yerleştirmek kaldı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Projemize devam edelim. Evet arkadaşlar, devremizi başarılı bir şekilde montajlama işlemlerini sağladım. Şu anda hazır bir şekilde devremizi bekliyor. Kısaca şimdi buradaki elemanların üzerinde bir özet geçmek gerekirse,
Burada bir tane doğrultucu diyotum var. Yani girişe trafo üzerinden yaklaşık 25-30 voltaj aralığında bir giriş sağlıyorum. Buradaki dönüştürücüyü kullanmayıp, yani bunu iptal edip normal düz bir şekilde bağlanıp giriş kısmına DC bir adaptör üzerinden 25-30 voltaj girebilirsiniz. Yani buradaki bu doğrultucu diyotun önemi, trafo kullanacaksanız eğer muhakkak gereklidir. Çünkü trafo üzerinden AC bir akım çıktığı için dolayısıyla sistem çalışmayacaktır. Onun için bir doğrultucu diyot kullandım. Burada bir tane LM317'm var. Bu da bizim voltaj ayarını LM317 üzerinden yapmamızı sağlayacak. LM317 hiçbir şekilde ısınması olmayacaktır. Yani çok minimum ısılarda çalışacaktır. Burada bir adet 4700 mikrofaradlık bir kondansatörüm var. O da doğrulttuğumuz, yani AC akımı DC akıma çevirip buradan rahat bir şekilde DC akımın, çevrilmiş DC akımın geçmesini sağlayacaktır. Burada 2 adet ledlerim var. Ledleri ben ters montajlama işlemi yapmışım. Aslında mavi burada, kırmızı da burada olacak. Devre çalıştığında mavi yanacak. Kısa devreye düştüğünde kırmızı yanacak. Çok da önemli değil. Sonradan da ben değişkenlik gösteririm. Daha sonrasında zaten 3 adet tip 3055 transistörlerim var. Bunların üçü de birbirine paralel bir şekilde bağlı. Kısa devre oluştuğunda tekrardan sistemi aktif edebilmek için bir tane butonum var. Kısa devre oluşup voltajı kestikten sonra butona basarak tekrardan aktif edebiliyoruz. Burada 2 adet çıkış pinlerim var. Üstteki burası voltaj çıkışım, artı ve eksi. Buraya da volt ve amper metre, dijital olarak bildiğimiz volt ve amper metrenin bağlantısını sağlamamız için. Devremiz bu şekilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi toplamında 3 adet yük direncim var. Burada bir tane bobinim var. Fakat bu bobini siz kullanmasanız da olur. Çünkü buraya daha fazla bir, veya şöyle söyleyeyim, 5 watt 1 ohmluk dirençlerim, 3 adet 5 watt 1 ohmluk direncim var. Bunlar şu şekilde özetlemek gerekirse, tip 3055 transistörlerin iç dirençleri her zaman birbirinden farklıdır. Bu da şu demek oluyor. Yani kısaca bir örnek vermek gerekirse, bir aracımız var. Aracın ön 2 lastikleri farklı, arka 2 lastikleri farklı. Dolayısıyla bir lastik farkı yolda gidiş ve tutunuş şeklinde farklılıklar gösterecektir. Onun için buradaki 3 adet transistörlerin iç dirençlerini dengelemek amacıyla, bunlar zaten yük direnci olarak geçiyor. Elimde çok fazla olmadığı için 3 adet kullandım ve sonrasında büyük bir bobin kullanarak transistörleri birbirlerine eşitlemesini sağladım. Sonrasında zaten devrenin geri kalanı normal DC akım olarak çıkış vermektedir. Hemen kısaca bir sistem üzerinde çalışma yapalım. Bir AC akımı verelim. Dediğim gibi burası bizim zaten alternatif akımın giriş kısmı. Şu şekilde hemen girişimi sağlıyorum. Sistem üzerinde şimdi önemli olan nokta şu ki toplamında 35, yani maksimum 35 voltaja kadar giriş sağlayabilirsiniz. Çıkışında da keza aynı şekilde 30-35 voltaj aralığında çıkış voltajı alabilirsiniz. Şimdi burası bizim zaten artı ve eksi çıkışımızdı. Sistem üzerinde eğer bir volt, yani dijital volt ampermetre kullanmayacaksanız, bunları birbirine kısa devre yaparak, yani şu şekilde bir kısa devre oluşturarak burayı iptal edip sadece artı ve eksi çıkışı alabilirsiniz. Hemen şimdi biz buradan voltajımızı verdik AC akım olarak. Buradan doğrultucu diyot AC akımı DC akıma çeviriyor ve sonrasında hemen bir çıkış alalım. Sistemimize devam edelim. Şu anda gördüğünüz gibi çıkış voltajına bir voltmetre bağladım. Buradan almış olduğumuz AC akımı DC'ye çevirip çıkıştaki voltajımızı ölçebilmemiz için
bir tane ölçü aleti bağladım. Ve aynı şekilde çıkıştaki amperi, yani bağlamış olduğumuz yükün kaç amper çektiğini görebilmemiz için de bir tane amper metre bağladım. Yani bunu dijital volt amper metre göstergesi olarak sayabiliriz. Onun yerine koyabiliriz. Çıkış voltajımız ve çıkış amperimiz olaraktan bu şekilde bağlantıyı sağladım. Şimdi elimde bir tane şu şekilde gördüğünüz gibi araç ampulü var. Yaklaşık kaç amper çekiyor bilmiyorum ama şu şekilde üzerinden baktığım zaman 55 wattlık bir ampul. Şimdi kullanmış olduğum trafo yaklaşık olarak 85 watt değerinde ve maksimum bana verebileceği akım 6 amperdir. Yani şu anda bunun daha üzerinde bir trafo elimde mevcut değil. Hemen şöyle bir ampulümüzü de sisteme dahil edip hemen voltajımızı verelim. Bakalım neler oluyor. Evet arkadaşlar, araç ampulümüzü de sisteme dahil ettik. Şimdi hemen trafomuzun, güç kaynağımızın 10 konumuna getirelim. Şimdi burada gözlemlemenizi istediğim çıkış voltajı ve çıkış amperi, ikisinin değerlerini bir karşılaştıralım. Şimdi 5K'lık potansiyometre üzerinden hafif hafif voltajımı arttırarak sistemin çalışmasını sağlıyorum. Buradan gördüğünüz gibi hemen voltaj aralım 0.37-38 voltaj civarlarında. Amperim çok aşırı düşük miktarda. Hafif de tekrardan çevirmeye devam ediyorum. Bu arada gördüğünüz gibi çıkış akımım da değişkenlik gösteriyor. Sistem şu anda aktif, ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama buradaki ampulüm çok kısık bir şekilde yanıyor. Çıkış voltajım 1.5 volt ve çıkış akımım da yaklaşık olarak şu anda 1.5 amper. Yani gördüğünüz gibi lamba yanmadığı halde 1.5 amper bir akım tüketiyor. Tekrardan şöyle voltaj vermeye devam ettiğim zaman şu anda çıkış voltajım 3 volt ve çıkış akımım 2.28 miliamper civarında. Voltajı arttırmaya devam ediyorum. Yaklaşık olarak 6 volta geldim ve çıkış akımım şu anda 3 amper. Yani gördüğünüz gibi buradaki ampul gerçekten çok yüksek miktarda akım çekiyor. Voltajı arttırmaya devam ediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi 4 ampere yaklaştık ve çıkış voltajım 10 volta geldi. Şu anda 4 amper çıkış akımım ve 10.5 volt çıkış gerilimim bulunmaktadır. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi büyük bir soğutucu kullandım. Fakat bu soğutucu bir zaman sonra 4 amperde sürekli olarak çalışmaya devam ettiği sürece ister istemez ısınmalar söz konusu olacaktır. Buradaki ısınmayı minimum seviyeye indirebilmek için mutlaka bir fan kullanmamız gerekmektedir. Aksi takdirde çok daha fazla ısındığı zaman akım düşmesi, voltaj düşmesi gerçekleşebilir. Şöyle hafiften voltajımı vermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 11 volta yakınım ve çıkış akımım 4.10 miliamper, yani 4.100 miliamper civarlarında, hatta şu anda 4.120 100 o civarlarda dolanıyor. Şimdi voltajımızı kısalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada videonun başında da söylediğim gibi aslında mavi ledim yanması lazım, fakat ben ters bir bağlantı yapmışım. Normalde mavi led yanacak. Kısa devreye düştüğü zaman kırmızı led devreye girecek. Hemen şöyle çıkış üzerinden bir kısa devre oluşturalım. Şöyle ampulü biraz daha uzaklaştırmak istiyorum. Ampulümüzü uzaklaştırdım. Sistem üzerine hemen bir kısa devre oluşturalım. Yaklaşık 3.5 amper 7 voltaj aralığında iken gördüğünüz gibi şu anda kısa devre moduna girdi. Tekrardan aktif edebilmemiz için butona bastığımızda sistem aktif oluyor.
Buradaki led bağlantılarında dediğim gibi bir sıkıntı var. Normalde mavi ledim yanması lazım. Fakat yanmadı. Tekrardan kısa devre oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda kısa devre modunda. Çekilen akım çok düşük miktarda. Voltajım zaten sıfırda. Tekrardan sistemi dahil ediyorum. Gördüğünüz gibi lambam yanmaya devam ediyor. Ve yaklaşık 3.400 mAh civarlarında akımım tekrardan çıkış sağladı. Buradaki ampulümü sistemden ayırıyorum. Şu şekilde tekrardan sistemi aktif ediyorum. Trafomun maksimum verebileceği bana voltajı 18 volt. Çıkışta da ister istemez buradaki malzemeler çok fazla voltaj çektiği için 15 volta düşüş işlemi yapılıyor. Voltaj daha doğrusu trafo dediğim gibi maksimum 6 amper verebiliyor. Şimdi 15 voltajdayken bir kısa devre oluşturalım. Gördüğünüz gibi kısa devre moduna düştü. Tekrardan aktif ediyorum. Sisteme şu anda 15 voltaj tekrardan geri geldi. Şu şekilde tekrardan kısa devre oluşturduğumda çıkış voltajım 0 olarak görünmektedir. Tekrardan sistemi aktif ettiğim zaman gördüğünüz gibi 15 volt tekrar geri geldi. Arkadaşlar sistem bu kadar. Yani görüntü olaraktan her ne kadar karışık gelse de çalışma mantığını az buçuk umarım anlamışsınızdır. Zaten bu devrenin şemasını videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan indirip sizler de uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi bu sistem internet sitelerinde, mağazalarda 300, 400, 600 lira civarına kadar satışını yapanı bile gördüm. Yani eğer bu işlerle uğraşmak istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa en azından hani ben yaptım diyebilmeniz adına ve evlerde böyle hobi amaçlı vesaire kullanıma gerçekten uygun bir ayarlı güç kaynağı devresi. O yüzden tavsiye ederim. Gayet güzel. Boşuna para vermektense o kadar en azından ufak tefek devre elemanları ile bu sistemi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ek olarak eklemek istediğim buradaki 5 watt 1 ohmluk dirençleri şema üzerinde, devre üzerinde, yani videonun açıklamaları kısmına eklemiş olduğum şema üzerindeki dirençlerin aynısını kullanmanız gerekmektedir. Zaten elimde o dirençler olmadığı için gördüğünüz gibi bobin eklemek durumunda kaldım. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara başarılar dilerim. Umarım bu sistemi, bu ayarlı güç kaynağı beğenmişsinizdir. Ve bu esnada da videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.